Birçok analist şunu söylüyordu, yani Amerikalı analist, işte en yakın danışmanları, asistanları, yardımcılarının bile son bir dakika öncesinde haberi oldu. Şimdi bir dakika öncesinde haberi oldu, bu açıklama yapıldı. 10 dakika sonra veya çok kısa bir süre sonra, tam dakikalarını bilmiyorum, Obama paragraflar boyu uzun bir açıklama yayınladı. Peş peşe Nancy Pelosi'nin açıklaması geldi. Aynen sizin dediğiniz gibi. Yani aslında demokratlar, hatırlarsanız geçen hafta konuştuğumuzda ben demokratların kendi içinde bölündüklerini ve büyük bir kesiminin de kapalı kapılar ardında düzeltiyorum, Biden'ın gitmesi ve Kamala'nın gelmesi halinde nasıl bir plan işleteceği üzerinde çalışıyorlar demiştim. İşte tam da bu çıktı zaten ortaya. Çünkü ben seçim yarışından çekiliyorum dedi. Bu açıklamanın ardından sizin de işaret ettiğiniz üzere çok kritik insanlardan peş peşe Biden'a yönelik açıklamalar, işte teşekkür ediyoruz, çok iyi ülkemize hizmet ettin, sağ ol, var ol gibi açıklamalar geldi. Ondan sonra Harris'in adaylığı ortaya çıkınca, Biden ben Harris'i destekliyorum deyince, o kadar hızlı olmasa da yine bir genel itibariyle ortama bakıldı. Nasıl bir tepki alınacak ona bakıldı. Tepkinin olumlu olduğu görüldü. Onun üzerine yine Demokrat Parti'nin üst düzey siyasetçileri, işte buna Nancy Pelosi dahil, Chuck Schumer dahil, Clinton'lar dahil, daha Obama'lardan bir şey gelmedi. Ama peş peşe destek açıklamasında bulundular. Yani bu önceden planlanıyordu. Çünkü bakın, ben daha da geriye gideyim. 27 Haziran tarihi. Bu tarih neden seçildi? Şimdi normalde hem Demokrat Parti hem Cumhuriyetçi Parti'nin adayları fiilen seçilecekti. Kongrelerinde Eylül'de, ondan sonra ikisi de resmi olarak partilerin adayı olarak birinci münazaraya katılacaklardı. Bu geçmişten bu yana hep böyle oldu. Birinci münazara Eylül'de olurdu, ikincisi Ekim'de olurdu. İnsanlar da Kasım'da zaten seçime giderlerdi. Şimdi bu kadar erkene alınmasının da ben bir şekilde Biden'a yönelik olarak, Biden'ın yarıştan çektirilmesine yönelik olarak bir hamle olduğunu değerlendiriyorum. Geçen haftanın sonuna doğru, daha Biden bu açıklamaya yapmadan Göksu Hanım, kıdemli siyasi danışmanı, yani seçim sürecini yöneten kıdemli siyasi danışmanı çıktı, bir açıklama yaptı. Dedi ki Biden'ı arkasından hançerlemediler. Direkt önünden kalbine bir bıçak sapladılar dedi. Yani ihaneti işaret etti. Yani o 27 Haziran biliyorsunuz aynı zamanda işte Biden'ın çok yoğun bir temposunun olduğu döneme denk getirildi. Yani onun öncesinde Fransa'ya gitmişti. Sonra G7 zirvesi için İtalya'ya gitmişti. Şimdi 81 yaşındaki bir insan. Biz şimdi Amerika'ya gidip gelsek çok kısa bir sürede kendimize gelmemiz jet lag'den dolayı, değil mi, en az bir hafta alır. Yani ben şahsen orta yaşlı bir insanım. Şimdi 81 yaşındaki, öyle yani matematiksel olarak öyle. Ama 81 yaşındaki bir insan için tabii ki çok zor bir şey. Bir de gidiyorsunuz, seçimin kaderini değiştirecek bir münazaraya katılıyorsunuz o yorgun halinize. Yani ben bunların hiçbirinin tesadüfi olduğunu düşünmüyorum. Zaten ondan sonra bir dönüm noktası oldu. Bir de suikast girişimi. Yani artık çok net bir şekilde Biden'ın ayrılması gerekti. Şimdi gelelim müessesine. Yani demin çok önemli bir şey söylediniz. Başkanlar mı ülkeyi yönetiyor, yoksa derin devlet ya da müesses nizam mı? Baktığımız vakit gelen cumhuriyetçi de olsa, demokrat da olsa, Amerika'nın büyük ölçüde çizgisi, yani bazısı daha izolasyonist oluyor, ulusalcı oluyor, değil mi? Neokoncular var, işte liberaller, neoliberaller var, ama Amerika'nın temel bir takım hem iç politika hem dış politika öncelikleri değişmiyor. Nüanslar olabiliyor. Gelelim Harris'e. Harris, biliyorsunuz, şöyle yaptılar 2020'de seçildiklerine. Biden-Harris yönetimi dediler. Dolayısıyla şimdi Harris'in ortaya çıkıp da Biden'ın politikalarını eleştirmesi, bu sefer derler ki ya siz Biden-Harris yönetimi değil miydiniz? 3,5 yıl sen bu adamın zaten politikalarına, iç ve dış politikalarına evet demedin mi? Bu adamla beraber çalışmadın mı? Sen niye o zaman onu kötülüyorsun? Dolayısıyla aynı çizgide ben devam edeceğini, belki çok hafif nüanslar olabilir belirli konularda, ama onun dışında bu çizgiyi sürdürmeye, kendi içerisindeki tutarlılığı bozmamak için sürdürmek zorunda diye değerlendiriyorum. Yani çok büyük bir fark biz görmeyeceğiz. Zaten dış politika konusu Kamala Harris'in çok güçlü olduğu bir konu da değil, onu da vurgulamakta fayda var diye değerlendiriyorum.
Peki şimdi dış politika konusunu, savaşları ve diğer başlıkları konuşacağız aslında. Çünkü Donald Trump çok keskin ifadeler kullanıyor her başlıkta aslında. Biraz popülist yaklaşımları da var, bazı yorumcular tarafından böyle yorumlanıyor en azından. Tek bir telefonla savaşı durdurabilirim gibi. Bunların hepsini konuşacağız. Eğer Trump gelirse ya da Kamala Harris seçilirse nasıl bir sonucu olur Orta Doğu'ya. Ama şunu merak ediyorum. Şimdi az önce yaş vurgusuyla Biden'ın zaten yaşının olduğu bazı rahatsızlıklarını artık tüm dünyanın çok açık bir şekilde gördüğünü zaman zaman tanıklık ettik. Trump da aslında Biden'ı yaşıyla vurarak bir siyaset, bir politika, bir kampanya, stratejik kampanya izliyordu. Şimdi Trump kendi yaşlı olmaya başladı. En yaşlı aday statüsünde. Kamala Harris ister misiniz buradan Trump'ı vursun? Yani şimdi tabii Kamala Harris onu yani şunu söyleyebilir. Tabii ki yani sen yaşını eleştirdin Biden'ın ama sen de ondan çok genç değilsin diyebilir. Ama bence Kamala Harris onu çok başka noktalardan vuracak. Biliyorsunuz kendisi savcılık, başsavcılık yaptı ve işte Trump'ın bazı işte davaları var. İşte bir kadına biliyorsunuz para verdi vesaire. Yani evlilik dışı bazı ilişkileri olduğuna yönelik hani bazı işte hem iddialar vardı hem de bir dava süreci vardı. O yüzden yani bu açılardan hukuki açıdan çok vuracak kendisine. Yani bir Amerikan başkanının hani böyle bir bagajla aslında bir hani veya işte eski bir Amerikan başkanının yeniden böyle seçilmesinin hani Amerika'ya örnek teşkil edecek bir kişi olması gerekirken böyle bir takım davalardan yargılanması konusunu bence ön planda tutacak. Şimdi tabii kendisi hem zenci hem yani Jamaikalı bir yandan Hint asıllı biliyorsunuz anne tarafından. Bu konuları yani ırk meselesini bu konuları gündeme getirecek. Bakın çok ilginçtir. Geçen hafta 4 gün boyunca Cumhuriyetçi Ulusal Kongresi sürdü malumunuz. Ben mümkün mertebe vakit buldukça takip ettim. Delegeler arasında Hispanik hiç görmedim. Zenci tek tük vardı. Beyaz, sarışın, beyaz kumral insanlar vardı Göksu Hanım. Yani artık şu anda Amerika'nın gerçekliği çok farklı. Dolayısıyla Trump beyaz Amerikalıları, beyaz işte Anglo-Sakson protestan Amerikalıları, Kamala Harris ise çeşitliliği temsil edecek burada. Ve o açıdan mesela şimdi zenci grubu Caucus deniliyor ona kongredeki. Zaten kendisini destekleyeceğini açıkladı. Hintliler kendisini destekleyeceğini açıkladı. Gazze konusunda biraz daha nüanslı açıklamalar yaparsa Müslümanları yeniden kazanabilir. Yani Trump'a hiçbir surette oy vermeyecek bir takım grupların oylarını alabilir. Ama yaş faktörü tabii ki bunu da münasip bir şekilde Trump'ın gündemine getirecektir. Çünkü Trump bakın çok yine şu anda Amerikan siyasetindeki en büyük sıkıntı şu. Polarize olmuş bir Amerikan sistemi var. Bu da söylemlerden kaynaklı bakın Göksu Hanım. Ayrıştırıcı söylemler. Yine Kamala Harris'ı ırkından dolayı, kadın olmasından dolayı işte hani bazı ne diyelim davranışlarından dolayı vurmaya başladı Cumhuriyetçiler. Bakın siz bir önceki haberde ben orada yayında arka plandaydım. Kendiniz duyurdunuz daha evvelden Kamala Harris'e bağışta bulunmuş bir kişiden bahsediyoruz. Ama siyaset devreye girince çok daha farklı parametreler ortaya çıkıyor. Ama burada bakın şunu söylemek istiyorum. Bu seçimlerin sonunda Trump kazansa bile Amerikan yani ne diyelim toplum yapısı çok daha bölünecek. Bunun da ne Amerika'nın geleceğine bir faydası var ne de aslına baktığımız vakit dünyaya bir faydası var. Dolayısıyla ben her iki tarafında sorumlu yani hem Cumhuriyetçilerin hem de büyük ihtimal artık Kamala Harris olacak aday. Başka bir adayın ona rakip olabileceğini düşünmüyorum bu noktadan sonra. Delegelerin çoğunda desteğini aldığını anlıyoruz an itibariyle. Sorumlu davranmaları gerekir. Ama Kamala Harris de çok iyi bir münazaracı. Çünkü kadın zaten hukukçu. Eğer yani Trump bir şekilde nahoş ifadeler kullanırsa geri duracağını hiç düşünmüyorum. Peki.
Sayın Gezer, aslında birçok çarpıcı iddia, stratejistin söylediği yorumlar da var ama bu çok ünlü, dünyaca ünlü Simpsonlar çizgi filmine bir bakalım mı? Çünkü oradaki hemen hemen birçok kehanet tutuyor. Başkan koltuğuna bir kadın oturtmuş. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde daha önce hiç kadın bir başkan olmadı. Buradan yola çıkacaksak şimdi bu çizgi filmde bir senaryo var. Hatta Trump'ı benzetmesi yapılan cenazesi kalkıyor. Şimdi Trump'a da suikast işlendikten sonra acaba siyasi sahneden silinecek mi? Çünkü Biden silindi, öyle gözüküyor. Trump'a da acaba yeniden bir suikast mı gerçekleşir ya da o suikastin yansımaları yeni bir kadın başkan adayına mı işaret eder? Nasıl yorumluyorsunuz tüm bunları? Ya bu Simpsonları kim yapıyorsa hakikaten çok ilginç yani. Sadece siyasette değil, birçok konuda aslında çok değişik öngörüleri olabiliyor. Yani Öngörü onu mü diyelim ya yoksa toplumu dizayn çok iyi, mı? işte yani ya toplumu çok iyi, onu diyecektim, yani biliyorlar, ona göre hareket ediyorlar, ya da çok alttan böyle subliminal bir takım topluma mesajlar veriliyor farklı sebeplerden ötürü. Amerika'yı doğru okumak çok zordur. Yani her ne kadar orada yaşasanız da etseniz de orada çok başka mekanizmalar işler, öyle diyeyim ben. Şimdi gelelim Trump'a. Trump silinir mi? Trump'ın seçilmemesi için bir kesim, bazı gruplar ellerinden geleni yapacaklar, bakın. Yani zaten Biden'ın yarıştan çekilmesini zorlamalarının sebebi buydu. Çünkü Trump'ın gelmesini müesses nizam istemiyor. Hele savaşların olduğu, istikrarsızlığın egemen olduğu bir dönemde Trump'ın gelmesini ve Trump'ın o öngörüsüzlüğünü ne dünyanın kaldıracak hali var, ne de Amerikan bakış açısından bunu söylüyorum, ne de Amerika'nın bunu kaldıracak hali var. O yüzden de gelmemesi için işte biliyorsunuz o dava süreçleri başladı, ama yani adam da öyle bir adam ki yani davalar başlıyor ve davalardan her seferinde daha güçlü çıkıyor. Hani en ufak bir olumsuz tesiri yok. İşte mucizevi bir şekilde suikast girişiminden kurtuldu. Tabiatıyla böyle şeyleri desteklememiz, yapmamız söz konusu olamaz. Siyasal şiddeti tabiatıyla kınıyoruz, ama bu suikast girişiminden de mucizevi bir şekilde kurtuldu ve bu sefer de Göksu Hanım tanrılaştırılmaya başlandı. Yani insanlar kulaklarında o şeylerle dolandılar filan. Yani Amerikan toplumu da değişik bir toplumdur. İşte Tanrı'nın bir mucizesiydi. Ondan sonra Tanrı onu korudu filan. Böyle yani başka da bir ona ne diyelim, bir rol de biçilmeye başlandı, anlam yüklenmeye başlandı, rol biçilmeye başlandı. Ama Kamala Harris, şimdi ben normal şartlar altında Kamala Harris'e çok büyük bir şans vermiyorum. Ama sistem onu pompalar. Bakın bir günde 50 milyon dolar fon bağış toplayabildi. Bu bir rekordur. Geçmişe dönük baktığımızda bir günde 50 milyon dolar, yani pazar günü biliyorsunuz bütün bu olanlar oldu. Pazartesi sabahı, bizim sabahımızda 50 milyon dolar bağış toplamıştı Kamala Harris. Yani bu tarihi bir şey. Birçok o bağış çıktı, dedi ki işte ben Biden'a şu kadar vermiştim, Harris'e bu kadar vereceğim. Yani el arttırdılar. Şimdi demek ki bir şekilde birileri Kamala Harris'in arkasında bir güç birliği oluşturarak Trump'ın seçilmemesi için ellerinden geleni yapacak. Yani temennimiz tabii ki bir daha asla siyasal şiddetin olmaması. Ama Trump da dediğim çerçevede çok ayrıştırıcı bir söylemi var. Yani ve J.D. Vance'de de bakın bunu görüyoruz. Evet. Yani siz rakibinizi siyasetiyle, ortaya koyduğu politikalarla eleştireceksiniz. Huyuyla, suyuyla, karakteriyle, cinsiyetiyle, ırkıyla değil. Çünkü Amerika homojen bir ülke değil ki. Şimdi düşünün, J.D. Vance, eşi onun Hintli. Şu anda kendisi o ırkçılığa kendi partisi içerisinde maruz kalıyor. Ben hatta ilk bilmiyordum açıkçası. Gördüğünde eşinin Hintli olduğunu, dedim ki bu adamı rahat bırakmaz Cumhuriyetçi Parti. Muhakkak Cumhuriyetçi Parti'nin aşırıcı kanadı eleştirecektir Hintli ile evli olduğu için. Nitekim eşine yönelik bakın tehditler artmış son dönemde. Kendi partisi içerisinde mi? Sen buna maruz kalıyorsun. Niye başkasına bunu yapıyorsun? Peki. Yani çok zor bir süreç bekliyor aslında Kamala Harris'i. İlk zenci başkan yardımcısı, ilkleri yaşayan bir zenci kadın aslında. Ve seçildiği takdirde de ilk zenci ve kadın
başkan olacak Amerika'da. Yani ben Amerika'daki belirli kesimlerin buna daha henüz hazır olmadığını ve buna hiç sıcak bakmadığını düşünüyorum. Ya bu da tabii çok talihsiz bir durum 21. yüzyılda ama bu da Amerika'nın gerçekleri. Onu da görmemiz lazım.